İtici biri olmak istiyorsanız şu hataları kesinlikle yapmalısınız. Onu sık sık arayıp kontrol edin. Kafelere, sosyal mekanlara ya da eğlence mekanlarına gitmesine engel olun. Bazı arkadaşlarıyla görüşmesini yasaklayın. Onunla sürekli vakit geçirmeye çalışın. Kıyafetlerine müdahale edin. Saçma sapan, klasik kıskançlıklar yapın. Onunla konuşma, buraya oturma, şunu yapma gibi baskılar yapın. Kim ister böyle biriyle beraber olmayı? Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdinin Gücü kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Gülkanat. Hepinize çok güzel bir gün dilerim. Bugünkü konumuz reddedilemeyecek kadar çekici olun. Bu konu hakkındaki tüm sorularınızı YouTube'da yorum bölümünden sorabilirsiniz. Reddedilemeyecek kadar çekici olun. Yeni tanıştığınız ya da hoşunuza giden birinin sizi çekici bulmasını mı istiyorsunuz? Size daha çok yakınlaşmasını ve sizinle çok daha fazla zaman geçirmesini mi bekliyorsunuz? Ya da zaten hayatınızda olan birinin sizden uzaklaşmasını önlemek istiyorsunuzdur belki de. Size bunun için harika birkaç taktik göstereceğim. Farklı kişisel özelliklerimiz olsa da bu taktikler başarımızı artıracaktır. Bugüne kadar sizin tipiniz olmayan biriyle hiç beraber oldunuz mu? Peki ama neden oldunuz? Çünkü bu insan muhtemelen bilerek ya da bilmeyerek bu taktikleri uyguladı ve siz ona hayır diyemediniz. Araştırmalara göre bir insanı ne kadar çok seversek onu o kadar çekici buluruz. Bu nasıl mümkün olabilir? O zaman bir an önce bu taktiklere bir göz atalım. 1. Duygusal tahrik. Sadece bu taktik bile size saç stilinizden, giyim tarzınızdan, hatta havalı işinizden çok daha fazla buluşma ayarlayacak. Vücudumuz adrenalin salgıladığında karşımızdaki insanı çok çekici buluruz. Bunun cinsel arzuyla sonuçlanması insan davranışının temelidir. Adrenalin, korku, heyecan ve aksiyon gibi herhangi bir durumun ağır tahrik yarattığı anlarda kolay oluşur ve tutkulu duyguları harekete geçirir. Bu duygular o anda kiminle berabersek ona da geçecektir. Böyle zamanlarda hissettiğimiz heyecanın farkında olmadan cinsel arzuya ve tahrike dönüştüğü bir transfer durumu vardır. Bir daha estetik açıdan uyumsuz bir çift gördüğünüzde onlara nerede tanıştıklarını sorun. Muhtemelen tahrikin yüksek olduğu koşullar altında tanışmışlardır. Ne duruyorsunuz? Hemen şimdi hoşlandığınız kişiyi alın ve onunla beraber duygusal tahrikin yüksek olduğu bir faaliyete katılın. 2. Esneklik. Gençlik genelde fiziksel cazibeyi ön plana koyar. Ancak işte size iyi haber. Genç görünmeniz için genç olmanız gerekmiyor. Duruşunuz ve yürüyüş tarzınız ne kadar genç göründüğünüzü önemli ölçüde etkiler. Yürüyüş tarzı fiziksel cazibeyi etkileyen önemli bir unsurdur. İnsanlar yürüyüşü yaşlı görünenlere nazaran genç görünen insanlara karşı daha olumlu davranırlar. Genç bir duruşu ve yürüyüşü belirleyen şey ise esnekliktir. Genç birine baktığınızda onun daha yaşlı bir insana kıyasla ne kadar esnek olduğunu göreceksiniz. Daha esnek bir görünüm için yoga yapmayı düşünebilirsiniz. Yoga ile esnekliğinizi geliştirecek, duruşunuzla, yürüyüşünüzle daha genç görünecek ve başkalarının sizi ne kadar çekici bulduğuna çok şaşıracaksınız. Gençlik konusu ilişkilerde bir tercih unsurudur. Çünkü genç hatları olan kadınlar genelde çocuk doğuracak yaşta olarak algılanırlar
ve erkekler için arzu edilir bir konumdadırlar. Daha genç görünen erkekler ise kadınlar için daha güçlü bir eş ve çocukları için iyi bir baba seçeneğidir. 3. Gözlerine bakmak. Karşınızdaki insanın gözlerine bakmanın onun size aşık olmasına sebep olabileceğini biliyor muydunuz? Bir insanın yalnızca gözlerine bakarak tutkulu duyguları harekete geçirebilirsiniz. Çekicilik ve romantik aşk konularında yapılan sayısız araştırmalar gözlerine bakmanın böyle bir etkisi olduğunu göstermiştir. Genellikle sohbet sırasında karşımızdakinin ya yüzüne bakarız ya da gözlerimizi kaçırırız. Bu taktiği uygulamak için onunla konuşmaya başladığımız zaman hem dinlerken hem de konuşurken direkt olarak gözlerine bakın. Çok da belli etmeden gözlerine bakarak bu yöntemi kullanın. Konuşurken ve dinlerken direkt olarak gözlerine bakın. 4. Zıtlık ve çağrışım kuralı. Bir insanın sizi çekici bulmasını istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey ya onunla teke tek buluşmak ya da yanınızda karşı cinsten çekici biriyle birlikte gitmektir. Bunun sebebi zıtlık kuralı ve çağrışım kuralıdır. Genelde insanları kendileriyle değil, başkalarıyla aralarındaki zıtlıklarıyla değerlendiririz. Konu ilk defa buluşma olunca bu daha da artar. Onun fiziksel niteliklerini birlikte olduğu insanlara kıyasla değerlendiririz. Yakın zamanda mayolu mankenlere bakmış birinin diğer kişileri, hatta kendi eşini bile daha az çekici bulduğu görülmüştür. Hoşlandığınız kişi zamanla sizi gerçekten tanıyacak ve diğer özelliklerinizden etkilenecektir. Lakin ilk yapılan değerlendirme her zaman fiziksel güzelliktir. Özellikle ilk buluşmada yanınıza aynı cinsten ve sizden daha çekici birilerini sakın almayın. Ayrıca yanınıza herhangi bir cinsten korkunç tipleri almaktan da kaçının. Bu da çağrışım yasasıdır. Yani bizler birey olarak değil, grup olarak görme eğilimi gösteririz. Bu yüzden en iyi yaklaşım, randevunuza ya tek başınıza gitmeniz ya da yanınıza karşı cinsten çekici birini almanızdır. Randevuya karşı cinsten çekici biriyle gitmenizin sebebi, bu durumda çağrışım kuralının zıtlık kuralının önüne geçmesidir. Yani sizin çekiciliğiniz bu insan sayesinde artar. Beş. Öz saygı ve cazibe. Bu taktik daha çekici görünmenizi sağlar. Kendinizi daha güvensiz hissettiğiniz zamanlarda başkalarını daha çekici bulursunuz. Aynı şekilde ilgilendiğiniz kişi kendini daha güvensiz hissederken ona yaklaşırsanız o da sizi daha çekici bulacaktır. Özgüveni zedelenmiş bir kişi, özgüveni hiç hasar görmemiş bir kişiye göre sizi daha çekici bulacaktır. Belki de şu an beraber olduğunuz kişi tanıştığınız dönemde kötü bir ilişki nedeniyle özgüvenini yitirmişti. Ve eğer özgüveni daha yüksek seviyelerde olsaydı belki de sizi bu kadar cazip bulmayacaktı. Çoğu insan başarısız bir ilişkiden sonra kendisini başka bir ilişkide genellikle normal şartlarda kabul etmeyeceği biriyle birlikte bulur. İstediğiniz kişinin dikkatini çekmenin bir başka yolu da ilgilendiğiniz kişi kendisinden daha çekici insanlarla bir aradayken ona yaklaşmaktır. Bizden daha iyi göründüklerini hissettiğimiz insanların yanındayken kendimiz ve görünümümüz hakkında kendimizi daha güvensiz hissederiz. Öz saygımız yerlerdeyken başkalarının daha çekici olduklarını düşünürüz. İlgilendiğiniz insan kendisi hakkında yeterince iyi hissetmediğinde onunla flört edin ve ona sıcak davranın. İnsanlar zor olanı severler. Bu yüzden ilginizi abartmayın ve kolay görünmeyin. Sizden hoşlanmaya başladıktan sonra ondan etkilendiğinizi söyleyerek cazibeyi derinleştirin. Altı. Karşılıklı beğenme. Bu kural bizi romantik düzeyde etkiler.
Hoşlandığımız bir insanın bizi çekici bulduğunu öğrendiğimizde içimizdeki romantik duygular harekete geçer. Sadece beğendiğimiz kişide değil, herhangi birisinin bizden etkilendiğini öğrendiğimizde bile biz de o kişiden etkileniyoruz. Bunun nedeni tutkulu duyguların öncelikli gereksiniminin umut olmasıdır. Eğer o kişi sizinle ilgilenmiyorsa onu çekici bulabilirsiniz ama gerçek ve yoğun bir ilgi ve istek duymazsınız. Umut daha güçlü ve daha yoğun romantik duygulara yol açar. Bir başkasının bizi sevdiğini öğrenmek bize bu ilişkinin mümkün olduğu umudunu verir ve ona karşı olan duygularımızın artmasını sağlar. Bu taktikleri nerede kullanabilirsiniz? Eğlence mekanlarında, sosyal çevrenizde ve internette yeni tanıştığınız kişilere kullanabilirsiniz. Ayrıca bir süredir hayatınızda olan ama bir türlü kendinize çekemediğiniz kişilere ve yeni çıkmaya başladığınız insanlara kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda reddedilemeyecek kadar çekici olun konusu anlatılmıştır. Etkili iletişim konusu kanalımızda birçok eğitimle detaylı olarak ayrıca anlatılacaktır. Umarım eğitimden memnun kalmışsınızdır. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız ücretsiz eğitimlerimize destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip yorum bırakabilirsiniz. Devam eden eğitimlerimizden haberdar olmak için de Şimdinin Gücü kanalımıza abone olabilirsiniz. Herkes şimdi faydalanabilsin diye ücretsiz ve sonuçları kanıtlanmış yeni alfa frekans ürünlerimizi iyi günlerde ve güvenle kullanmanız dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.